Bu videoda GTA 6'nın fragmanını inceleyeceğiz ve bundan yola çıkarak çıkış tarihini hesaplamaya, tahmin etmeye çalışacağız. Fragman aslında oyunun demosunun bir ön izlemesi bizlere verdikleri şey ve bunun için de ayrıca çok çalışıyorlar. Yani olmayan şeyleri de fragmana ekleyerek göstermeye çalışıyorlar. Şimdi fragmandan yola çıkalım. Ekranımızın sol üst kısmında genel fragman, tam ekran olan kısmında ise zoom yapılmış hali var. Burada nesneleri ve araçları inceleyeceğiz. Olumlu, olumsuz gördüğüm şeyleri, eksiklikleri de anlatacağım. Siz de benimle beraber gördüğünüz olumsuz şeyler varsa, fark ettiğiniz şeyler, videonun saniyesiyle beraber o olumsuzlukları yazarsanız biz de o konuda bilgilenmiş oluruz. Şimdi başlayalım. Öncelikle hoşuma giden şey şuydu. Şuradan bir zoom out yapalım. Şuraya baktığımızda normal GTA'larda görmediğimiz şey yani bir sis, yani güneşin vurduğunda net güneş gözümüzü alıyordu ya GTA 5'te mesela. Burada hani o bulutsuz sisi de buraya vermişler. Bu sayede daha bir gerçekliğe ulaşmaya çalışmışlar. Bu güzel bir şey. Yine detaylara baktığımız zaman kuş detayımız var. İşte bulutlara baktığımızda bulutlardan bir puan kıracağım. O da şundan dolayı şu bulutu gördüğüm zaman şey izlenimi veriyor yukarıdaki bulutu. Yine bir kürenin içindeyiz ve kürenin bir görseli yani hareket eden bir görseli. Ama şuradaki bulutu incelediğimizde şuradaki bulutu görebiliyorsanız tahmin ediyorum böyle olabilir diye uçakla bulutun içinden geçebileceğiz oyunda. Yani bir türbülansa olabilir. Uçakla da bulutun içinden geçebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu bulut biraz daha aşağıda duruyor. Yani diğer bulut resim gibi dursa da buradaki bulut aşağıda duruyor. Tahminim uçakla türbülans ve buluttan geçme gibi şeyler de GTA 6'da bizim karşımıza çıkacak şeylerden birisi olacak. Yine görüntüyü incelemeye devam edelim. Görüntüdeki hani fragman olduğu için bunlar hatalar. Örneğin şuradaki aracın ışığı yansımazken buradaki aracın ışığı yansıyor. Buradaki aracın da çözünürlüğü çok düşük. Görselle alakalı diye devam edelim. Çok önemsemeden. Şimdi buraya takıldım ben. Burada şuraya yaklaşırsak bu motorun ışığı gücü bu tırdan daha fazla. Yani normalde tırın daha güçlü ve daha ileriye vurması lazım ışığı. Eee, Farının ışığını daha ileriye vurması ve daha güçlü olması lazım. Ama motorunki daha güçlü. Hani abi Xenon Light takmış falan diyebilirsiniz. Ama genel anlamda bu oyun yapısında bu tırın daha güçlü bir ışığının olması gerekirdi. Onun dışında şu aşağı geçtiğimizde şunu biraz uzaklaşırsam daha net belli olacak. Köprü ayakları. Şimdi güneş buradan vurduğu için hani köprünün gölgesi buraya düşüyor. Evet, olması gereken bu. Ama köprünün ayaklarında köprünün ayağı belli olsun diye bir gereksiz bir ışık var burada. Bu ışığın olmaması lazımdı. Yani ışık belki sol tarafta olsa da sağ tarafta o karanlığı görmemiz lazımdı. Şu noktada örneğin ışığın olmaması lazımdı. Burası artık kör nokta. Burada ışığın azaldığı nokta olması lazımdı. Burada ışıklı yani çok fazla gölgelendirme ile ilgili hataların olduğunu görüyoruz pencerede. Evet, ilk karemiz bu kadar. Şimdi bir sonraki kareye geçeceğiz fragmandan. Bir sonraki kare eee, tellerin olduğu kare. Yine şöyle bir uzaktan bakalım önce. Daha sonra bakabildiğimiz kadar yakından bakarız. Yine bir kuş detayı. Bulutla ilgili yine benim tahmin ettiğim bir detay var. Olmasını da istediğim bir detay. Bir dış dünya bulutu. Yani bizim ulaşamayacağımız bulut. Bir de bizim ulaşabileceğimiz bir bulut var. Onun dışında telleri incelediğimizde şimdi tellere bir şeyler takılmış ve parçalar kalmış. Normal GTA'da bu nasıldı? Sim yani birbirini devam eden, takip eden parçalardı. Ama bunda artık her parçanın yani şu küçük parça veya bu parçaların birbirinden bağımsız olduğunu görüyoruz. Şununla şu birbirine benziyor gibi ama çok fazla bir çalışma yapılmış. Ayrıca buradan şuna çıkarmamız gerekir. Eğer buraya parçalar takıldıysa örnek olarak söylüyorum senaryoda birisi bunun üzerinden atlamaya çalışmış. Yani demirin de eğilmesi gerekiyor. Haliyle demirler hani yuvarlak yuvarlak olduğunu düşün ilk başta. Daha sonra bu atlamalardan dolayı vesaire eğimler, elipsler olması lazım. Buradaki görseli de incelediğimizde tam net bir elips değil. Bakın şuradakini takip ediyoruz. Tam net bir elips değil. Yani bir eğim söz konusu. Bu da yine ince çalışılmış bir detay. Yani sadece bir silindir yapıp tasarım yaparken onu birbirine kopyalayıp yan yana getirmemişler. Bu da çok güzel bir çalışma var aslında. Ama
şu an ışığından dolayı algılayamadığımız bunun renk tonu gerçekten de demiri verebilecek mi? Yani şuraya baktığımızda bu alttaki demir kısmına gölge hafif sağa düşmüş. Burada hafif yansıma var ama dediğim gibi şeyi göremiyoruz burada. O gerçekliği göremiyoruz. Ben bu görüntüyü GTA'nın bize sunacağını düşünmüyorum. Daha iyi bir görüntü vermesi lazım. Kabul edilebilir bir görüntü değil. GTA 5 ile GTA 6 arasında 10 yılın üzerinde bir zaman oldu ve bu 10 yıllık görüntüyü ufak tefek şeylerle değil, çok büyük farklılıklarla görmemiz lazım. Ayrıca hani RTX 50 serisi de çıkıyor. Yani büyük ihtimalle bu oyunu zaten PlayStation 4 kaldıramaz. PlayStation 5 de en iyi çözünürlüğü şeyi vermeyecektir. Deneyimi vermeyecektir. Belki PlayStation 5 Pro verebilir bu deneyimi. Ya güçlü ekran kartlarıyla ya da PlayStation 5 Pro'da biz bu GTA'nın tam deneyimini alabiliriz. Şu anki görsellerde bile PlayStation bu görselleri bize verirken zorlanacaktır. Görüntü kalitesi düşecektir. Bu görüntüde dediğim gibi ışığın o kadar güçlü vurmasından kaynaklı. Bunu kasıtlı yapmış olabilirler hatalar üstünü örtmek için. Çok ışık vurduğu için her yer gölge gözüküyor ve bundan kaynaklı da detaya inemiyoruz. Yakın çekimde detay belli olacak. Yakın çekimde çok fazla gölgeye maruz kalarak bu detayı da bizden saklamışlar. Bir sonraki kareye geçelim şimdi. Lucia. Evet, bir sonraki kare. Eee, karakterlerimizden birisi diye tahmin ediyoruz. Cezaevinde dışarıyı izliyor. Yine güneş buradan vuruyor. Ama bizim burada amacımız hani gördüğümüz eksiklikleri gösterebilmek. Burada detaya inmeye çalışalım. Şimdi güzel olan şeylerden birisi. Buradaki telin yansıması karakterimizin üstüne düşmüş şekilde. Burası güzel fakat bu telin yansımasının karakterin yüzüne de düşmesi lazımdı. Tel yansıması karakterin yüzüne düşmediği için yine burada eksikliklerin olduğunu görüyoruz. Dışarıdaki görsele baktığımızda da bu şeyin orada bir buzlu cam büyük ihtimalle var. Buzlu camdan kaynaklı da buraları flu görüyoruz. Yani buzlu camın da olması yani GTA serilerinin hiçbirinde bu görüntü yoktu. Yani bu görüntü aslında çok özel bir şey. Fark edilmese de ya da şurada bir hani lastik gibi bir şey sanki dışarı gelmiş. Bunlar güzel şeyler. Ama şöyle baktığımız zaman yine metal olsun yani şu yapı GTA 6'ya olmayacak. Yani GTA San Andreas'la GTA 4 karışımı bir görsel var şurada, model var. Bizim burada beklentimiz artık bunun demir olduğuna, gerçekten de demir olduğuna inanmamız lazım. Yani bir plastik gibi değil, bir demir gibi durması lazım. Bunu aynı şekilde karakterin üstünde de görüyoruz. Şimdi bir sonraki karede bunu daha net anlayacağız. Evet. Bir sonraki karede yani GTA'nın en çok çalışması gereken şeylerden birisi bence bu. Bundan dolayı bu süre çok uzayacak. Yani bu sene ben tahminimi söylüyorum. Eğer bu sene oyunu bekleyen varsa oyun bu sene çıkarsa çok fazla çok büyük güncellemeler almak zorunda. Ee, dediğim gibi bu oyun GTA yani bir Red Dead'ten daha kötü görüntüsü var şu anda. Sürekli ışıklarla da hataları kapatmaya çalışmışlar. Yani yüksek ışıklarla, gölgelerle. Zaten bize bunu göstermeye çalışıyor fragman. Yine ışığın o güzelliğini görüyoruz burada. Saçı incelediğimiz zaman saçtan önce bir yüzden başlayalım. Yüz plastik bir yüz gibi. Daha önce oynayanlar varsa Uncharted'da bile bundan daha güzel bir yüz çalışması vardı. Yüz yeterli değil. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bu bir fragman ve bizim gördüğümüz bu karakterse oyunun ana karakteri veya yan karakteri. Bu karakterlerin en iyi şekilde tasarlanması lazım. Hani dışarıdaki NPC'ler için çok çalışmasa da bu karakterlerin dört dörtlük olması lazım. Şimdi yanak vesaire buraya baktığımız zaman ışık çok güzel vurmuş ama bize bu plastik hissiyatı veriyor. Saç yine aynı şekilde plastik hissiyatı veriyor. Şöyle biraz daha zoom out yaparsam daha net gözükecek. Yani sanki bir plastik peruk varmış gibi. Peruk varmış gibi bir izlenim. Kolye detayı çok güzel. Yani kolye modellenip üzerine eklenmiş. Bunu belki şöyle görebiliriz oyunda. Artık hani saç efektleri falan arttı. Kolyenin de yine sallandığını hatta döndüğünü bile görebiliriz. Ama bunların her biri işlemci gücü bilgisayarları yoracaktır. Bununla ilgili de bayağı bir optimizasyon yapacaklardır. Yine olumsuz detay GTA 5'te de gördüğümüz bu üzerindeki yelek. Bu plastik bir şey gibi duruyor. Yani
biz şey hissiyatını alamıyoruz. Bir pamuk, bir tekstil hissiyatını buradan alamıyoruz. Yine bu askılığa baktığımızda da boynuna taktığı bu kartlık var ya. Bunun ipine baktığımızda da poligonların yani şurada bir boşluğun olması, işte parçaların böyle kare gibi yavaş yavaş bükülerek gelmesi, bu da eksi olarak gördüğüm şeylerden birisi. Şimdi aşağıya inelim. Sahneler çok güzel. Yani arka plan, tablo, detay çok fazla. Yazıcı, defterler, buralar güzel. Ama dediğim gibi bizim odaklanmamız gereken şey ana sahne, ana karakter, bize ne verilmek istendiği. Sonraki kareye geçelim. Here. Bad luck, I guess. Evet, bir sonraki karede bizi gene mükemmel şeylerden birini karşıladığını düşünüyorum. Burada balık detayı. Şu an yine uzaktan görüyoruz farkındaysanız yani detayını görmemiz gereken şeyler için bizden daha uzaktan bir görüntü veriyorlar. Çünkü detaya baktığımız zaman hataları fark edebileceğiz detaylarda. Yani bunun için ne yapmaları gerekiyor? Detayın eğer yanına gelmesini istiyorsa ya karanlık ya da çok ışık patlamasının olduğu bir sahneyi kullanacak ki biz burada şey diyeceğiz yani. Aa evet çok güzel vesaire. Şu an baktığımızda vurguladığı şey gene deniz. İlk başta neydi? Işık yani güneş ışığı, gökyüzü bize bunu güzel yaptığını vurguladı. Bir sonraki ana sahneye geldiğimizde yani açı olarak farklı bir açıya geldiğimizde burada da suyu ve denizi çok güzel yaptığını aslında vurguluyor. Şuradaki bota baktığımızda ya da buradaki yata baktığımızda her ikisinde de hala bir plastik yani gerçekçi olmayan, demir olmayan izlenim alıyoruz. Bu bir fragman tabii ki. Bu şekilde çıkacağını değil, bundan en az 3-4 kat daha güzel kalitede çıkacağını düşünüyorum. Eee, Çok fazla çalışılması gerekiyor bununla ilgili de. Evet, deniz detayı da güzel, diğer detaylar da güzel. Şimdi bir sonraki kareye geçelim. Bu arada ben tahminimi de söyleyeceğim videonun ilerleyen süresinde. Yani ben tahminim 2027 hatta şimdi söyleyeyim. Yani görsellere baktığım zaman haritanın detayı vesaire. Bunu da videonun ilerleyen zamanlarında gene anlatayım. 2027'den önce çıkmayacağını düşünüyorum. Evet, gene bir kuş detayı. Yani fragmandan şuna bakmamız lazım. Bize aslında yani biz bunları yapıyoruz. Bunlar bizim için anahtar dediği şeyleri veriyor fragman. Yine burada kuş detayı, gölge detayı böyle güneşe çok yakın olmamasına rağmen kuşlar yakın uçuyorlar. Ama yakın uçmalarına rağmen olması gerekenden daha fazla bir gölge düşüyor. Yani bir araç gölgesi kadar gölge düşüyor. Hani bunlarla ilgili zaten çalışılır yine aynı şekilde. Eee, Detaylar gayet güzel. Bu balığın burada olmaması lazım. Çünkü normal yaşamda nedir? Hani buraya bir şey tel atarlar. Onun adı bilmiyorum. Biliyorsanız yazarsınız. Onun altından zaten balık geçemez. Bu balığın biraz daha dışarıda durması lazımdı. Evet, şimdi özel plajlar var anladığım kadarıyla. Mavi, sarı, pembe. Buradan da yola çıkacak olursak işte detay gene fazla. Buraya biraz daha yaklaşmamız lazım. Yani uzaktan yorumlamamız doğru olmayabilir. Ama yapılara baktığımda yani çok fazla birbirini takip etmiyor. Her biri birbirinden bağımsız obje. Devam edelim. Yine bunu GTA 3 ya da GTA Vice City'de vardı diye hatırlıyorum. Uçak arkası reklamlı. Binalara bakalım. Binalar iyi değil. Yani siz şey diyebilirsiniz ya bu adam her şeyi eleştiriyor. Binalar iyi değil. Bu şekilde bir oyunun şu an içinde olsanız çok memnun kalmazsınız. Vice City görüntüsünde binalar var. Camlar, yansımalar, bunların olması lazım. Hala bunlar eksik. Şuradan baktığımızda yine düşük poligon görüyoruz bu ağaçları. Uzaktan baktığımız için bize düşük poligon gösteriyor. Yani yanına gelmemiz lazım ki biz bunu yüksek poligonda görelim. Ne olduğunu anlayalım. Sahneler uzak uzak. Bundan dolayı da yani bu bir fragmanda aslında şu anda bile %30'u falan diye düşünüyorum. Yani bu fragman yayınlandığında şu an da %30'unun bittiğini tahmin ediyorum. Çünkü yeterli değil. Yani gölgelere baktığımızda mesela şu ağacın gölgesine bir bakıyorum. Ağacın gölgesi ağaçtan sonra düşüyor. Yani bir şöyle küçük bir pay var.
O paydan sonra düşüyor. Gölgeleri bile tamamlamamışlar daha. Ve sürekli şöyle düşünün, yani büyük bir harita, büyük bir evren yaratacaklar ve bu evrenin içerisinde de sürekli hatalarla karşılaşacaklar. Birileri bunu deneyecek, birileri bu hatayı çözecek. İlk başta da çok fazla hata, Cyberpunk'ta yaşandığı gibi çok fazla hatayla süreceklerini ben düşünmüyorum. Bundan dolayı şu an 2025 yılındayız ama 2027'den önce çıkmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Çıkarsa da çok büyük güncellemeler alacak. Devam edelim. Evet, iki kareyi hızlıca geçtik. Birincisi, yapı, ışık güzel, doğa güzel ama mesela binaları incelediğimizde bunlar resim gibi durmuyor. Biz bunu GTA Vice City'de hani resim görüyorduk ya. Burada bir çalışma var. Sınıflara baktığımızda her kat neredeyse birbirinden farklı. Ama bina istediğimiz tadı gene vermiyor. Yani şöyle bir render görüntüsü arattığınızda internette bundan daha gerçekçisini görürsünüz. Artık biz oyun çıktığında da haliyle bunu görmek zorundayız. Yani GTA bize bunu vermek zorunda. Yine yakın sahneye girdik. Yakın sahnede ne olacak demiştim size. Yakın sahnede ya akşam ya sabah. Gün batımı. Bize bunu vurgulayacaklar. Oyun içindeki detaylar yaptıklarını gösteriyorlar. Yine görselle ilgili pek iddiaların olduğunu düşünmüyorum. Hani ne objeler var detaylı buna bakın diye. Evet, bu sahne çok önemli. Sebebi şu. Normalde bizim kalabalık bir GTA hiç görmedik. Şöyle bir zoom yapalım. Şöyle biraz uzaklaşalım ki net belli olsun. Ya, şurada bitmemiş bir karakter var galiba. Yani karakterlerin detayı, boy mesela eskiden hep hemen hemen aynı boylardaydı bu NPC'ler. Ama burada daha doğal, daha özgür, daha yani gerçek hayata yakın bir NPC olacağını düşünüyorum. Ve şurada bir küçük bir köpek var. Evet. Detaylar fazla. Olması gerektiği gibi. Şurada havada duran yine NPC'ler var. Bunlar normal şeyler. Bitmemiş oyun. Bunların üzerinde sadece fragmandan yakaladığımız bu. Bir de yakalayamadığımız yüzlerce şey vardır. Binlerce belki onu düşünün. Yani bu da hususi hani haylazlıklar yapıldığını gösteriyor oyunda. GTA'nın yapısı bu normal GTA'ya göre. Gökyüzüne bakalım. Yine bir drone gibi uçak ya da drone gibi bir şey var. Devam ediyoruz. Helikopter detayımız. Bunlar çok farklı afaki şeyler değil. Burada gene bize vurgulamak istenen de bu sahnede yeterince hani bu NPC, bot vesaire bunlara yeterince çalışıyorlar. Bu görüntüde görmeyeceğimize inanıyorum. Şu görüntüde görürsek GTA 5'e modlanmış gibi bir şey diyebiliriz. Eee, toprak detayına bir bakalım. Biraz uzaklaşalım. Görüntü belli olmuyor. Evet, ayak bastıkları yerlerde de bazı yerlerde girintiler, bazı yerde çukurlar, çıkıntılar görüyoruz. Evet, toprak detayı da yeterince iyi. Kabul edilebilir seviyede. Burada buna vurgulamışlar. Bunu da diğer GTA serilerinde çok iyi görmediğimiz şeyleri burada göreceğiz. Bu sahne gene denizin bize anlatılmak istendiği bir sahne. Diğer görüntüler bizim için çok iyi değil. Sol tarafa baktığımızda yani şu açı, biraz zoom yapalım. Şu açı, evet bizim için her şeyi bu anlatıyor. Detaylar aslında biraz burada. Yani uzağa ne kadar güzel gösteriyor aslında. Yani normalde uzakta biz bunu göremiyorduk. Uzağa gayet güzel gösteriyor. Denize baktığımızda yansıması, işte su efekti, su partikülleri burada gayet güzel. Ama dediğim gibi şu gemi GTA'da olmaması gereken bir gemi. Biz bunu şunu görmek istiyoruz. Yani bunun gerçekten demir olduğunu anlamamız lazım. Yani plastik parçalar gibi yapıyorlar. Şeye baktığımızda da yine kaplamalarına baktığımızda da mesela pas detayları falan gayet güzel. Objeler detayları gayet güzel. Bunlar yapılacak şeyler zaten. Bunlar için çocuk oyuncağı. Şimdi şöyle devam edelim.
Evet, gene gece sahnesi. Yakın çekimlerde her zaman söylediğim gibi ya gece ya gündüz vermek zorunda, bitmemiş bir şey çünkü. Burada yine gece sahnesi. Gece ışığı buraya baktığımızda bize hani o ten yansımasını burada aslında vermiş akşamleyin. Saç detayı, araç şöyle baktığımızda başarılı diyebilir miyim bilmiyorum araçla ilgili. Yani görmek lazım şu an. O açıdan yorumlamak yanlış olur. Buradaki ışıklandırma başarılı. Bakın buradaki ışıklandırma başarılı. Yani bir önceki ilk açıdan gördüğümüz ışıklandırma başarısızdı. Buradaki ışıklandırma başarılı. Yani uzak ve yakın sahnelerde low poly, high poly'nin yapıldığı yerlerde ışıklandırmalarda hata var. Onun dışında şöyle detaylıca bir bakıyorum. Evet, çok fazla yorum yapmayacağım. Yani sahneyi anlayamıyoruz. Burada bize sahnenin sadece gösterdiği şey bu kadının hareket edeceği büyük ihtimalle. Başka bir olayı yok. Bu da GTA San Andreas'tan olan bir yer galiba. Buradaki işte şey çok güzel. O sabah hissiyatını, yola baktığımızda biraz daha yol hissiyatını alabilmişiz. Tellere baktığımızda birbirini takip eden değil, orijinal yapı. Yani her biri birbirinden farklı. Bura gayet başarılı. Onun dışında araçlardan gene yani memnun değilim. Araç hissiyatını vermiyor. Yani yol güzel, şehir güzel, ama yapılar gerçek o hissiyatı vermiyor. Doğru ışıklandırma ayarlarıyla bize verdiklerinde o görüntüyü alırız diye düşünüyorum. Yine gece karanlık hani yakında karanlık yapıyorlar dediğim gibi karanlık yani gerçek bir ışığı sizin beni gördüğünüz gibi yüzde vurup göstermiyor. Bunun sebebi de detaylarda çok fazla hata mevcut. Evet yani ben biraz yoruldum aslında anlatmaktan. Ağaçlar yani yeterlilik iyi değil arkadaşlar. Yani bu aracın ya GTA 6 geliyor. Böyle anlatayım. GTA 6 geliyorsa bu aracın artık yani NFS 2000 gibi durmaması lazım. Plastik sanki oyuncak arabanın içinden oyuncak adam çıkıyor. Yani giysi detayları iyi değil. Çeşit fazla. Çok çeşit var ama o hissiyatı vermiyor. Burada dediğim gibi benim burada tek anladığım şey fragmandan şu. Ne kadar çeşitlilik olduğu, ne kadar bir yoğunluk, kalabalık olduğu, ne kadar farklı diğer oyunlardan, diğer GTA'lardan farklı şeyler olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Yoğunluğa odaklanmış bir GTA. Yani bu görüntüde şu alan çok iyi. Bakın şehir görseli çok iyi. Şehir yapısı, işte o taş dokusu, yol dokuları bunlar çok güzel. Su dokuları çok güzel. Sadece eksiklikler yakın metrajda görmemiz lazım. Ağacın yanında görmemiz lazım bir detay. Araçın detayını gördük. Akşam olsa da araç detayını gördüğümüzde araç başarısız. Buranın da geliştirilmesi lazım. Bitmiş bir oyun değil. Yani bitmiş bir oyun üzerinden test ediyorlar gibi düşünmüyorum artık. Uzun bir emek gerekiyor. Haritanın da büyüklüğünü tahmin ediyorum. Ve de çalışanların mesai saatleri azaldı. Hani biliyorsunuz daha önceki haberlere göre baktıysanız hani bir protesto vesaire oluyor. Daha sonrasında mesai saatlerini düşürmek zorunda kalıyorlar. Eskiden 15-18 saat çalışırken artık 12 saat gibi bir sürede çalışıyorlar çoğu. Bundan dolayı da süreç biraz daha uzayacaktır. GTA oyunu çıkarmanın peşinden ziyade doğru oyunu çıkarmanın peşinde olacaktır diye düşünüyorum. Burada da yine baktığımızda yani bunlara hata demem için biraz daha yakından gitmemiz lazım. Yani ağaçlar neredeyse binanın içine girmiş gibi. Bunlar olabilir sahneler. Ama yani şu görseli yakından görmek lazım. Bunu da bize zaten vermiyor. Yani şu duran şey, bu havada duruyormuş gibi, gölge buraya düşmüş gibi. Yani inceledikçe bir şeyler çıkar mutlaka. Evet. Yani genel yapı olarak şehir yapısı, detaylar, oyunda çok çok fazla zaman geçirmek isteyeceğimiz anlamına geliyor. Şöyle bir ilerleyelim. Evet, burada saç detayı yine başarısız olan.
gördüğümüz başarısız olan cilt detayı. Yani plastik bir cilt yapısı var. Bunu da nasıl yapacak? Hani belki şundan dolayı yapmıyorlardır. Bilgisayar, ekran kartı vesaire desteklemez diye yapmıyor olabilirler. Cilt nasıldır? Yani girintili çıkıntılıdır. Cilt böyle plastik bir şey değildir. Her yeri makyaj malzemesi fondöten değilse böyle değildir. Ee, Burada da saç detayına gene vurmuş. Hani hareketli saçların olacağı. Saç detayı da üstündeki şeye baktığımızda hepsine baktığımızda da özgün bir tasarım var. Yani buna tek tek uğraşılmış, emek verilmiş. Ama gene bir plastik hissiyatı veriyor. Ee, Bunun gerçek şeye dönmesi lazım. Yani bizim nasıl söyleyeyim tekstil materyali dediğimiz bir materyalle ya da doğru bir ışıkla hani bunlar burada verebileceği en iyi ışığı verdiğini düşünüyorum. Ama yeterli değil. Yani tekrar tekrar hani size belki lan bu adam her şeyi sevmiyor falan diyebilirsiniz ama demirdir vesaire yeterli değil. Cam güzel, buzlu cam, şeyli cam, renkli cam kullanmış. Bu detay güzel ya da olan şeyler, özellikler işte suyun içinde birisi var, burada adam var, etkinlik içindeler gibi. Bu güzel şeyler olabilir ama bizim burada kısasımız görseller. Görsel yeterli değil. Yine akşam sahnesi Vice yazısı büyük ihtimalle Vice City içerisinde Vice City'de o oyunu geçireceğiz. Ee, Doğru sahneyi sadece bir kere görebildik. Onda da hata plastik görünümüydü. Burada gördüğümüz oyun içinde ayrıca oyunun sosyal medyası da olacak. Oyunun sosyal medyası içerisinde Eee, siz de şey yapabileceksiniz. Kendiniz de videolar çekip vesaire o sosyal medyada paylaşabileceksiniz. Tahminim 2 tane şey vardı burada en büyük gelen. Dediğim gibi birisi bulutun içinden geçmek, bulut, türbülans vesaire. Diğeri de bu sosyal medya. Yani normal şeyden ziyade oyun biraz daha interaktif bir sosyal medyaya sahip olabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir oyuncunun yaşadığı anı kaydedip yine oyun içerisinde diğer oyuncular da görebilecek. Oyun içinde bir sosyal medya kurulacak diye düşünüyorum. Buradan aldığım hissiyat bu. Onun dışında şu sahneye geldiğimizde bu götü açık abimizin sahnesi gayet güzel. Çünkü bize çok güzel detaylar veriyor. Çim detayı, renk tonu hani gerçekçi olmasa da çimler gayet gerçekçi. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Normalde biraz daha hani o soluk ya da ayak basılan yerin biraz daha az olması lazım ya. Ayak şuradan basılıyorsa hani burada artık bir o kadar az bir şeyde çim çıkan yerde ayağın basıldığı yerlerinde biraz daha toprak olması gerekir. Ama su efektidir. Adamın vücudu da aynı şekilde başarılı. Dediğim gibi bu açıya baktığımızda yakına girince gerçek belli oluyor. Bu açıdayken evet ya başarılı diyebiliyoruz. Evet bir sonraki kareye geçeceğiz şimdi. Çamur. Bu da güzel bir detay. Ee, Eğer olursa çamur gördüğünüz gibi direkt vücudun belli belli bölgelerine yapışıyor. Bu detay şundan dolayı önemli. İki obje hani interaktif bir şekilde fizik kuralına göre temas halinde birbirine geçebilecek. Tabii bunu biz hani şöyle oyun içinde görürüz. Bunu her seferinde random yapabilirler mi? Biraz zor. Belki bununla ilgili 50-60 tane varyasyon tanımlarlar. Örneğin çamur koluna geldiyse şurada bir O şekli gibi düşünün ya da elips gibi. İşte bu elipsin 50 şekli gibi bir şekil olur. Ve büyük bütün karakterlerde hani bu şekilde çamur alırlar diye düşünüyorum. Diğer türlü oyun içerisinde bir yapay zeka dahil ederlerse hani böyle şeyleri hesaplayıp yapacak bir yapay zeka eklerlerse her seferinde farklı farklı bir çamuru üzerine alma hissiyatı da oyun bize verebilir. Dediğim gibi ilki 50 varyasyonu denemek olabilir. Hani afaki söylüyorum seçenek. Ama gerçek seçenek şu oyun içinde de oyununa etki edecek yapay zeka da olabilir diye düşünüyorum. Well, look who's back. Evet yani kırılan obje güzel. Şuradaki su detayı güzel. Gölgeler anlaşılmıyor ama genel sahne güzel. Anyway,
Evet, karakterimize geldik. Şimdi karakterimiz bir öncekinde hapishanede uzun saçlıydı. Burada hapishaneden çıkmış, saçlar kısalmış. Şurada bir önceki kareye de bakalım. Evet, araç içi detayına bir girelim. Yani şu görüntüye baktığımızda şey gayet iyi. Boynuna taktığı şeyin adını unuttum şimdi. Bu gayet iyi olsa da şurada iyi bir kaplama yok. Yani burada ışık böyleyken burada bu kadar karanlık gene olmaz. Çünkü aracın içi de belli bir ışık alıyor. Aracın için bir 4 tane camı var. Aracın içinde aldığı ışığa da baktığımızda burada bu kadar bir gölge olmaz. Eee, Yine dikiz aynası detayı güzel. Aracın camının biraz kirli olması detayı güzel. Sakal detayı güzel. Yakından daha da inceleyip eleştirebiliriz ama şu an bu sahneye bakıyoruz. Yani hafif benim gibi kemerli bir burun atmışlar buraya. Eee, Yani karakter aslında şöyle gördüğüm kadarıyla hani sağ ve sol yüzü normalde hani bu işten kaçan insanlar sadece sağ yüzünü mesela tasarlarlar. Aynısını kopyalayıp sol yüze getirirler. GTA bunu yapmamış. Karakterin hem sağ hem sol yüzünü ayrı ayrı tasarlamış. Bu olması gereken zaten. Başarılı olan çalışma da bu. Yine karaktere baktığımızda yani burada fiziksel olarak size anlattığım var gibi gözükse de mesela benim biri şurada, birisi burada. Bunlar küçük detaylar. Ee, Üstü gene kötü. Yani fular güzel ama diğeri kötü. Yani fuların detayı, rengi, materyali ışıktan dolayı tam net göremesek de güzel. Ama geri kalanı çok iyi değil. Ee, Dediğim gibi genel şeyleri aynı tekrar tekrar eleştirmiş olacağız. Elinde bir para tutuyor. Eline baktığımız zaman şöyle bir eline zoom yapalım. Bakın şöyle biraz daha yaklaşalım. El birbirine girmiş gibi. Yani şöyle elinizi kapattığınızda elin bu kısmı birbirine girmiş. El yüksekliği çok fazla. Belki de böyle bir karakterdir. Ve parayı şöyle tutuyor. Yani tutuyorsa da parayı böyle tutuyor. Elindeki paraya baktığımızda da öyle tutulacak gibi büyük bir para da yok burada. Yani şurada 7-8 tane para varsa bile bunu böyle tutar. Yine para tutuşuna baktığımızda da dur bakalım parmaklarına. Yani parmakları buradan kırılıyor. Parmak kırılım yeri burası. Uç kısmı da buraysa para böyle tutulmaz. Yani göstermek için dediğim gibi sahnede parayı bu şekilde tutmuş. Yani detay inersek daha fazla detay var ama video çok uzadı. Sonuna kadar gelip artık videoyu bitireceğiz ve tahminlerimizde bulunacağız. Sosyal medyadaki şeyleri de televizyondaki haberlerde görebileceğiz. Yani buradaki like vesaire gibi. Hani bu da tahminlerim içerisinde. Gördüğümden çıkardığım şey bu. Bu sahnede gördüğümüz şey yerler çok iyi. Asfalt çok iyi. Doğa iyi. Yani gökyüzü vesaire de iyi. Ama diğer detaylara bakmamız lazım. Evler vesaire geçer not almaz By maalesef. sticking together, being a team. Partikül detayları yani buna çok takılıyorum bu ara. Çünkü GTA 5'te ya da 4'te olmayan partikül detaylarının belki 10 kat fazlasını burada göreceğiz. Gerçek doğa, gerçek sis, gerçek hayat biraz daha hissettirilecek. Sadece tek birkaç şey kalıyor. Dediğim gibi bu ışıklar, materyallerin yansıması, materyallerin hissettirdikleri şeyler, tişört, giysi gibi şeylerin de inceliğine göre plastik gibi değil. Hani şöyle ya da et kalınlığı mesela burada et kalınlığı yüksekse alt tarafta et kalınlığı yüksek değildir. Buraya yakadır gibi detaylar var. Bunu yapamazlar mı? Yapabilirler. Ama bütün şehirde bu hareketliliğin sağlanması gene çok büyük işlemci gücü isteyecektir. Biz bunu nerede görüyoruz? FIFA'da görüyoruz. FIFA'da ne zaman fark ediyoruz? Gol sevincinde karakterin gol atanın ya da oradaki 4-5 oyuncunun üstündeki o efekt, dalgalanma efektinin hani FIFA'nın son versiyonlarından bahsediyorum. Daha önceki ilk versiyonları neydi bu? Sanki bir tişört 4-5 tane resimden oluşuyordu. Karakter hareket ettiğinde o 4-5 resim sırayla değişerek bize kırışıklık hissini veriyordu. Şimdi onu FIFA Electronic Arts iyi aşmış durumda. Gerçekten üstünde o formanın gerçek bir forma olduğuna inandırıyor bizi. Evet, bir önceki saç detayını hatırlarsınız.
Saçlar tel 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 gözüküyordu. Burada yine saçın bir iki tane teli var ama genel yapıya baktığımızda bura hani yapışmış bir şey gibi yani saç gibi duruyor. Burada küpe detayı, ışık detayı, ışığın vurduğu şöyle nasıl yapacağız? Çok güzel aslında burası. Işığın vurduğu bu yansıma bu güzel. İç mekanda daha güzel, daha gerçekçi iç mekanlar görebiliriz. Ama dediğim gibi karakterin mesela şöyle bakarsanız şurada bir nokta var. Burada bir nokta var. Yani o poligonal çalışma tamamlanmamış. Yani biz burada burayı elips şeklinde, oval bir şekilde görmemiz lazım. Şu ovalliği almamız lazım. Yüzde bir çalışma var, alında bir çalışma var. Adamda özellikle çok fazla bir çalışma var. Ama sanki adam bizim ana karakterimiz olabilir gibi. Yani kadın belki sonradan oyuna dahil olacak bir karakter olabilir. Çünkü adamla ilgili çok fazla çalışma var. Büyük ihtimalle tahminim biz oyuna önce bu adam olarak başlayacağız. Daha sonra işte kardeşini belki hapishaneden kurtaracak ve oyuna kardeşi dahil olacak ya da eşi dahil olacak. Kimse bu karakteri bilmiyoruz. Bu karakteri bu adam kurtardıktan sonra biz bu karakterle oynayacağız. Onun için bu adamla ilgili gerekli çalışmayı yapmışlar diye tahmin ediyorum. Daha sonra da bu kadın karakteri de hapishaneden kurtardığımızda iki karakter, şu an görebildiğim iki karakterle biz bu oyunu oynayacağız. Ee, Şu karakterimizin adı Lucia. Daha adamın adını henüz öğrenemedik. Evet, devam edelim. Trust. Evet, adamın artık döşünün kılları belli olmuş. Eskiden bu döş kılı yine JPEG gibi bir resimle adamın üstünde olurdu. Yine kıl detayı, tüy detayı artık hani bu teknolojide bunları yapmaları lazımdı. Yapmışlar da zaten. Döşünün kıllarına kadar yapmışlar. Ee, Yine kulak yapısına baktığımızda hep aynı kulağı da kullanmamışlar. Adamın kulağı da farklı, kadının kulağı da farklı. Tablonun detayına baktığımızda kabartmaları artık var. Yani o kabartma hissiyatını alıyoruz. Biz bunu eskiden resim olarak görüyorduk aslında. Şu an artık o kabartma hissiyatını alıyoruz. Bu tabloda o metalikliği alıyoruz. Yine varamadığım şey bu acaba tahta bir tabloda sarıya mı boyandı yoksa metal bir tablo gibi. Bunu da çok ince çalışmalarla bunu da bitirirler. Ama bu sahnenin olduğu yerde bize büyük bir şey bence gösteriyor. Ana karakter üzerinden ben bu olduğunu düşünüyorum ana karakterin. Biz bu karakter üzerinden yola çıkacağız ve bunun hayatını önce bir bitirip daha sonra işte senaryo diğerlerinin hayatlarını bitirecekler gibi. Evet. Son karemiz galiba bu. Son karede de artık görevler başlayacak. Ya çok anlatılacak bir şey yok. Aynı şeylerin üzerine geleceğim. Yani şu GTA San Andreas görseli. Burası. Hani GTA 5 bile demiyorum. Hani şurada ile bura arasında tamam biraz farklılık var ama. Evet, devam edelim. Güzel bir oyun gelecek. Evet, güzel bir oyun gelecek. Artıyı eksiği gördüğüm kadarıyla GTA 6 bence 2027'nin ortalarından önce çıkmaz. 2027, 2028'e kadar sarkabilir ama 2027'de çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Bunun sebebi şu: bir şekilde finansa ihtiyaçları var. O finans ihtiyacı GTA 6'nın 5'in satışlarıyla düşecek biraz daha haliyle GTA 6'yı biraz daha hızlı piyasaya sürmek isteyebilirler. Bu hızdan da kastım 2027 yılı yani. Bu oyun bir yıl içinde tamamlanırsa eğer 2025'in sonunda ya da 2026'da görürsek biz bu oyunu tamamlanmamış bir oyun göreceğiz. Çok fazla hataların olduğu bir oyun göreceğiz. Dediğim gibi Cyberpunk'ta bu hatalar olduğu için kullanıcılardan çok olumsuz yorum aldı. Hatta o oyun istediği satışa ulaşamadı. Ama GTA 6 bunu yapmayacaktır. Tekrardan oyun an itibariyle geliştirilmeye devam etse de son kullanıcının görmeyeceği ya da çok zor göreceği hatalar gelecektir. Bu çalışmanın şehrin de büyüklüğünü ve haritasını az çok gördüğümüz kadar yola çıkacak olursak 2027'den aşağı önce 2027 Nisan, Mayıs gibi çıkabileceğini düşünüyorum. Eğer ki bu sene çıkarsa beni şaşırtır. Dediğim gibi çıkarsa da şunu görürsünüz. Bu senenin şu anda da çıkmasına imkan yok. Yani o kadar çok detay var ki bunun görevleri vesairesi imkan yok. 2027'den önce ben bu oyunun çıkacağını düşünmüyorum. Eee, Bu videoyu izlerken gördüğüm detayları anlatmaya çalıştım. Siz de gördüğünüz detaylar varsa yoruma yazabilirsiniz. Kanalımızı takip ederek ya da videoyu beğenerek ya da yorum yaparak da ayrıca desteklerinizi bize göstermiş olursunuz. Sabırla dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. İyi günler dilerim.